Elif'in mutfağından herkese merhabalar. Bugün sizlerle kıyır kıyır ağızda dağılan harika lezzetiyle bu tarifi bir kez denediğinizde artık hazırını almak istemeyeceğiniz Edirne yöremize ait kavala kurabiyesi tarifini paylaşmak istiyorum. 1,5 su bardağı çiğ bademi tahtanın üzerine alalım. Videoda gördüğünüz gibi bıçakla iri parçalar halinde kıyalım. Kesinlikle rondodan geçirmeyelim. İri parçalar halinde kıymamız gerekli. Dilerseniz döverek de hazırlayabilirsiniz. Daha sonra kıydığımız bademleri genişçe bir tavanın içerisine alalım. Üzerine 1 su bardağı un ekleyelim. Ve orta ateşte sürekli karıştırarak rengi dönene kadar kavuralım. Gördüğünüz gibi rengi hafifçe pembeleşti. Ocaktan alalım. Ben ayrı bir tabağın içerisine aktardım ki tavanın sıcağıyla kızarmaya devam etmesin diye. Soğumaya bırakalım. Yoğurma kabının içerisine 100 gram margarin, 100 gram tereyağını alalım. Yağlarımız oda sıcaklığında yumuşamış olmalı. Dilerseniz tamamını tereyağı veya margarin olarak da kullanabilirsiniz. Üzerine 1 adet yumurta ekleyelim. Çeyrek çay bardağı sıvı yağ ve 1 paket vanilya ekleyelim. 1 su bardağı da pudra şekeri ekleyerek iyice karıştıralım. Tamamen soğumuş olan unlu bademi üzerine ekleyelim. Tamamen soğumuş olmasına dikkat edelim. Yağları eritmesin. Biraz karıştıralım. Üzerine ilk etapta 1 su bardağı un ve 1 tatlı kaşığı kabartma tozu ekledim. Ununu azar azar ilave ederek karıştıralım. Hamur toparlandığında spatulayı içerisinden alalım. Ununu azar azar ilave ederek yoğuralım. Ele yapışmayan yumuşak kıvamlı bir hamur olması gerekli. Ben toplamda 2,5 su bardağı çiğ un ekledim ve 1 su bardağı da kavrulmuş un eklemiş oldum. Hamurdan bir parça koparalım ve videoda gördüğünüz gibi tezgahın üzerinde ara ara parmaklarımızla sıkıştırarak yuvarlayalım ve rulo haline getirelim. Daha sonra yaklaşık 3 parmak genişliğinde olacak şekilde üzerine bastıralım. Çay bardağı ile videoda gördüğünüz gibi şekil verelim. Gördüğünüz gibi yapımı çok kolay ve inanılmaz lezzetli, kıyır kıyır ağızda dağılan harika bir kurabiye oluyor. Kurabiyelerimizi hafif aralıklı olacak şekilde yağlı kağıt serilmiş tepsiye yerleştirelim. Daha sonra 170 derecelik ısınmış fırında üzeri kızarana dek yaklaşık yarım saat pişmeye bırakalım. Yarım saatin sonunda kurabiyelerimiz pişti. Fırından alalım ve tamamen soğumaya bırakalım. Soğuyan kurabiyelerimizi videoda gördüğünüz gibi pudra şekerine bulayarak servis tabağına alalım. Ve kıyır kıyır harika lezzetiyle kavala kurabiyelerimiz servis için hazır. Tamamen soğuduktan sonra cam kavanozlara yerleştirip kapağını sıkıca kapatarak uzun süre muhafaza edebilirsiniz. Sizlere de kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Eminim ki denediğinizde çok beğeneceksiniz. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Videomu buraya kadar izleyip beğendiyseniz beğeni, yorum ve paylaşımlarınızla bana destek olabilirsiniz. İzlediğiniz için ve ilginiz için teşekkürler.